Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere yaşı büyük olarak edinilen köpeklerin, genç veyahut da yaşlı olabilen, yetişkin olan köpeklerin adaptasyon sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekli olduğu konularından bahsetmek istiyorum. Birçok hayvan sahiplenmek isteyen insanın şöyle bir algı hatası oluyor. Eğer köpeği yetişkin olarak edinirsek, daha önceki videolarda da bahsettim. Yetişkin olarak edinildiği takdirde köpeğin adaptasyonunun iyi olmayacağı, uyumunun iyi olmayacağı, eve ve yeni sahibe iyi alışamayacağı şeklinde yanlış bir algı vardır. Aslında yetişkin köpekler çok daha kolay bir şekilde sahiplik kavramını kafalarında kurgulayabilirler ve şekillendirebilirler. İlk önce bundan bahsedeceğim çünkü bu çok yanlış bir algı. O yüzden barınaklarda veyahut da sokaklarda yetişkin olan birçok köpeği insanlar yetişkin olduğu için, alışamayacağını düşündüğü için edinmek istemiyor. Bu durumdan dolayı da birçok hayvan yeni bir ev sahibi olamıyor. Bu yanlış bir algı. İlla köpeği yavruyken almanız gerekmiyor. Yavruluk döneminde sadece sahiplik kavramı oluşur diye bir algı yok. Yetişkin bir köpek de çok rahat sahiplik kavramını kafasında kurgulayabilir. Hatta yavru bir köpeğe göre çok daha kolay kurguyu oluşturur. Özellikle daha önce de bahsettiğim sokaktan ya da barınaktan edinilmiş köpekler örselenmiş hayvanlar olduğu için ilgi, şefkat gibi duygularla tanıştığı takdirde bağlılığı çok kısa bir sürede oluştururlar. Fakat dikkat edilmesi gereken bir takım şeyler vardır. Esas ana konu bu videoda bu olacak. Bir köpeği yetişkin olarak edindiğiniz zaman adaptasyon sürecini nasıl organize etmeniz gerekli olduğu. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Yetişkin köpeği aldığınız zaman bambaşka bir düzenin içerisine entegre etmeye çalışıyorsunuz. Yani yaşantı modeli bir anda değişiyor. Bu bir evde büyümüş bir köpek de olabilir, sokakta büyümüş bir köpek de olabilir, barınakta büyümüş bir köpek de olabilir ama her halükarda yetişkin bir köpek edindiğiniz zaman oryantasyon sürecini planlamanız gerekiyor. Bu süreçte nelere dikkat edilmesi lazım? Birincisi, köpeği sahiplendiğiniz zaman en önemli noktalardan biri yönetim algısı ve sahip algısı. Yani sizin kılavuzluğunuzu algılayabilmesi için köpekle gün içerisinde en az 2-3 defa olmak üzere yürüyüşe çıkmak çok önemli. Tabii ki bu bahsettiğim yürüyüşler kayışlı yürüyüşlerdir. Özellikle yeni edindiğiniz bir köpekte edindiğiniz gibi sahiplik kavramı oluşmayacağı için ya da kılavuzluk kavramı serbest bırakmak çok doğru bir hareket olmayacaktır. Mutlaka tasma kayış ekipmanları kullanarak köpekle birlikte yürüyüş yapmak. Çünkü yürüyüş yönetim algısını şekillendirecektir. Yönetim algısı da köpekte sizin ona kılavuzluk yaptığınız, dolayısıyla da sahibi olduğunuz algısını şekillendirecektir. Bunun haricinde köpeğin güvenini kazanmak ve komünikasyon oluşturmak, ilişki ve işbirliği oluşturmak hedefli olarak bir şeyler öğretmeye çalışmak, İlk günden itibaren küçük küçük, onu sıkmayacak şekilde, şaşırtmayacak şekilde 5 dakikalık, 10 dakikalık periyotlar şeklinde küçük uygulamalarla ödüllendirme çalışmaları, köpeği ödüllendirmeye çalışmak, yanı sıra bir şeyler öğretmeye çalışmak, yani yiyecek ilişkisiyle komünikasyon oluşup güvenini kazanmak da oldukça önemli bir kısmını oluşturuyor oryantasyon sürecinin. Ama olgu kesinlikle şu şekilde olmamalı. Bize çünkü bu konuda başvuran çok insan oluyor. Bir köpek sahipleniyor ve sahiplendikten 3-5 gün sonra işte biz bu köpeğin eğitilmesini istiyoruz. Bu doğru bir mantık değil. Çünkü siz köpeği bir yerden alıyorsunuz. Bu köpek için olumlu yönde bile olsa bir travma, ortam değiştirmiş olması ve oryantasyon için bir sürece ihtiyacı var köpeğin. Bir köpeği edindiğiniz zaman oryantasyon için ona tanımanız gerekli olan vakit en az 2 aydır arkadaşlar. En az 2 ay o köpekle birlikte olmalısınız. Ev düzeni içerisine dahil etmelisiniz ya da bahçe düzeni, yürüyüşler yapmalısınız. Birlikte bol vakit geçirmelisiniz. Örneğin bu köpek kulakları duymayan bir köpek. Tahminimizde 12 yaşın üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bu köpek de yaklaşık 2 sene önce bir Karadeniz bölgesinde terk edilmiş şekilde
bulunmuş bir, gördüğünüz gibi aslında bir İngiliz setter bu köpek. Terk edilmiş şekilde bulunmuş. Muhtemelen bir avcının köpeğiydi. İşe yaramaz hale geldiğinde, yani kulaklar duymamaya başladığında veyahut da avda bir hata yapmış olma ihtimali var. Sahibi tarafından muhtemelen terk edilmiş bir köpek. Çünkü bölgede sahibi aranıyor ama kimse sahip çıkmıyor. Eğer biri gerçekten de köpeğine değer veriyorsa mutlaka her yere ilan verecektir ve köpeğinin peşinde olacaktır. Ama bu köpek çok uzun süre sahibinin aranması söz konusu olup sonuçsuz kalınmış bir köpek. Daha sonra başka biri tarafından sahiplenildi ki kulakları hiçbir şekilde duymuyor. Gözlerinde senil kataraktı var. Çok iyi görmüyor ama yeni sahibi de, biliyorsunuz köpekler aynı zamanda burunlarıyla gören canlılar. Yani koku onlar için çok önemli. Yeni sahibiyle 1-2 ay geçirdikten sonra bir gün eğer imkan olursa bu köpeğin sahibinin geldiği zaman nasıl bir tavır içerisine girdiğini görseniz gerçekten çok şaşırırsınız. Daha 2 senedir birlikte olmalarına rağmen 1-2 aylık ilk birlikteliklerinden sonra geldiği zaman bütün insanların arasında onu ayırt edebiliyor. Onu gördüğü zaman nasıl sevindiğini, nasıl hoşlandığını, nasıl bir seremoni yaptığını görseniz yetişkin bir köpeğin de kafasında sahiplik kavramının nasıl oluştuğunu çok daha net anlarsınız. Ama çok önemli olan nokta oryantasyon için, yani alışma için köpeğe süre tanımak ve bu bir keyif arkadaşlar. Yani bir köpeğe hem yardımcı olmak hem onunla bir duygu paylaşımı içerisine girmek büyük bir keyif. Bunda yaş bizim için bir engel olmamalı. Esasen yaşlı köpeklerin, düşkün köpeklerin, sakat köpeklerin, handikaplı, engelli köpeklerin daha fazla bakıma ihtiyacı var. Daha fazla sevgiye, şefkate ve insan ilişkisine ihtiyacı var. O yüzden bir köpek sahiplenirken asla kafanızda bu tip soru işaretleri olmasın. Yetişkin köpekleri de çok rahat alabilirsiniz. Sadece oryantasyon sürecine dikkat etmek, düzenli köpekle gezintiler yapmak, mutlaka ödüllendirme ilişkili bir algı oluşturmak, mutlaka pozitif davranmak, özellikle köpeği ilk zamanlar içerisinde azarlamamaya çalışmak, ortam değiştirdiği için köpek bazı şeyleri bilmediğinden dolayı uyum süreci içerisinde yanlışlar yapabilir. Ona doğru yolu gösterecek ve kılavuzluk yapacak siz olduğunuz için eğer adım adım bunlara dikkat ederseniz zaten sizinle geliştireceği ilişki çok daha çabuk şekillenecektir, çok daha çabuk gelişecektir aranızdaki ilişki ve o ilişki bir kere kurulduğu zaman gerçekten de çok uzun süreli bir diyalog oluşuyor ve çok sağlam bir diyalog oluşuyor aranızda. Ancak ve ancak dikkat edilmesi gereken köpeğe zaman tanımak, her şeyi zamana bırakıp yavaş yavaş şekillenmesini sağlamak, birdenbire köpeğin sizin ev yaşantınıza ya da hayat ritminize uyum göstermesini beklemek ne yetişkin bir köpekte ne de yavru bir köpekte mümkün değil. En basitinden düşündüğümüzde biz onlar için tür dışı canlılarız. Bizim yaşantı modelimiz aslında köpeklerin içgüdüsel yaşantı modellerine hiçbir şekilde uygun değil. Ev yaşantısı, şehir yaşantısı bu hayvanların bildiği şeyler değil. Doğru kılavuzluk yapar, zaman tanır, oryantasyon sürecine dikkat eder, gezintilerine, egzersizlerine, ilişkinize, özellikle pozitif bazlı ilişkilere dikkat ederseniz yetişkin bir köpekle de çok rahat diyalog oluşturursunuz. Hatta yavru köpeğin problemli olan dönemleri, işte tuvalet alışkanlığını edindiği dönem, bebeklik dönemi, bebeklik dönemindeki aşı döneminde çıkartamıyorsunuz. Bir sürü handikapı var bebek köpek edinmenin. Yetişkin köpek edindiğinizde birçoğunu atlamış oluyorsunuz. Yani bir 5-6 basamağı atlamış oluyorsunuz. Hayvanın adaptasyon ve oryantasyon sürecine dikkat ettiğiniz takdirde yaşlı bir köpeği, yetişkin bir köpeği de çok rahat evlat edinebilirsiniz ve ilişkiniz çok da güzel bir hale gelebilir. Örnekleri de çoktur.